Merhaba arkadaşlar, ben Enes. Bugün 360 markasının D806 model gece görüşlü güvenlik ve çocuk IP kamerasını inceleyeceğiz. IP kameraları hiç bilmeyenler için IP kameraları evimize yerleştiriyoruz. Evimizdeki sabit Wi-Fi ağına bağlıyoruz ve biz evde yokken IP kamera üzerinden evdeki olan bitenleri izleyebiliyoruz ve dinleyebiliyoruz. Bazı modellerde bu kamerada olduğu gibi uzaktan da kamera üzerinden evdekilerle görüşme yapabiliyoruz. 360 markasını bilmeyenler için de bu 360 markası Çin'de Xiaomi'nin rakibi olan bir marka. Yani onun klasmanında ürünleri mevcut. Şu anda Türkiye'ye yavaş yavaş giren bir marka. Bu kameranın kısaca bir özelliklerinden de bahsedecek olursak adı üzerinde 360 derece etrafında dönebiliyor. Yukarı ve aşağı yönde de 118 derecelik görüş açısı mevcut. Bu kamerayı istersek masa üzerine, istersek duvara, istersek de tavana yerleştirebiliyoruz. 3 türlü yerleşime de imkan sağlıyor. Kamerada kızıl ötesi sistemi de bulunuyor. Bu sayede zifiri karanlıkta dahi net bir şekilde içerisini görebiliyorsunuz. Yine kamerada hareket algılama özelliği de bulunuyor. Evde siz yokken eve birisi girdiğinde kamera size bildirim gönderiyor. Akıllı takip sistemine benzer olarak ağlama gibi yüksek seslerde de kamera size bildirim gönderiyor. Bu sayede bu kamerayı da bir bebek odasına yerleştirdiğiniz zaman, bebek ağladığı zaman size bildirim geliyor. Yine yüz tanıma ve akıllı takip özelliği de bu kamerada mevcut. Kamera sizi uzaktan gördüğü zaman sizin hareketlerinizi takip ediyor. İster gece olsun, ister gündüz olsun. Kamera o ortamdaki şahsı direkt takip ediyor. Yine bu kamerada devriye özelliği de mevcut. Bu devriye özelliği de belli saat aralıklarında kamera etrafında 360 derece etrafı tarayarak genel olarak bir görüntü kaydediyor. Yine son olarak da bu kamera üzerinde hem mikrofon hem de bir hoparlör bulunuyor. Bu sayede siz evde yokken kamera üzerinden sesli olarak görüşme yapabiliyorsunuz evdekilerle. Bu da aslında şu işe yarıyor. Bu kamerayı yaşlı birisinin evine kurduğunuz zaman evdeki kişinin herhangi bir şey yapmasına gerek duymadan görüntülü olarak siz onu görebiliyorsunuz ve onunla normal bir telefonla konuşuyormuş gibi de konuşabiliyorsunuz. Yine aynı şekilde bu kamerayı bir bebek odasına yerleştirdiğiniz zaman da bebeğinize sizin sesinizin gitmesini de bu sayede sağlayabiliyorsunuz. İsterseniz şimdi hemen bir bu görüşme testine geçelim. Evet, bu şekilde gördüğünüz gibi şu an ortamdaki sesi dinleyebiliyorsunuz. Sizin sesiniz karşı tarafa gitmiyor. Bu arama düğmesine bastığımız zaman şimdi karşılıklı olarak konuşabiliyoruz. Alo. Efendim? Sesim geliyor mu? İyi, çok iyi. Evet. Ya baba kahvaltıya gideceğim. Tamam, güle güle görüşürüz. Evet, bu şekilde karşıdaki kişiyle de görüşme yapabiliyorsunuz sesli olarak. Siz onu görüyorsunuz, o sizi göremiyor. Buraya bastığımız zaman tekrar görüşme iptal ediyor, karşılıklı görüşme. Bu kamera üzerinde 32 GB'a kadar destekli bir SD kart yuvası bulunuyor. Bu kamera H.264 kodeni destekliyor. 1080p'de gündüz 15 FPS, gece ise 10 FPS'te görüntüler kaydedebiliyor. Görüntüler de oldukça net, 3 farklı seviyede görüntüleri kaydedebiliyor. Ultra HD, HD ve SD olarak, yani bir güvenlik kamerasından beklenmeyecek kadar net görüntüler elde edebiliyorsunuz. Yine gece de kızılötesi algılayıcısı sayesinde gayet net görüntüler elde edebiliyorsunuz. Kamera oldukça sessiz çalışan bir kamera. Şimdi de nasıl sessiz çalışıyormuş bunun bir testini gerçekleştirelim. Evet, şimdi kameranın yanındayım ve ne kadar ses çıkardığını bir test edelim kameranın dönerken. Evet, gördüğünüz gibi neredeyse hiç ses çıkarmıyor. Çok sessiz bir şekilde çalıştığını söyleyebilirim. Şimdi ise bu kamera nasıl bir kutu içerisinde geliyor ve nasıl kurulumunu yapmanız gerekiyor ona bakalım. 360 kamera bu şekilde görebildiğiniz gibi bir kutu içerisinde geliyor. Ayrıca yine detaylı olarak hazırlanmış cihazın kurulumunu rahat bir şekilde yapabilmeniz için bir kullanım kılavuzu da geliyor Türkçe olarak. Kameranın kutu içerisinden kamerayı çalıştırabilmemiz için bir adet şarj başlığı, 2 metre boyunda micro USB bir kablo, duvara veya tavana monte edebilmemiz için bir aparat, ayrıca 3 tane vida ve dübel de konmuş kutu içerisine. Kameranın kendisi gördüğünüz gibi ele alındığında oldukça
hafif ve kompakt yapıda. Bu kısımdan bir hoparlör kısmı bulunuyor. Bu arka bölümden kameraya reset atabiliyoruz. Burada ise bir micro SD kart yuvasını görüyorsunuz. Kamera çektiği görüntüleri bu SD karta kaydediyor. Kamera hem olduğu yerde hem de yukarıdan aşağı şeklinde 360 derece etrafında dönebiliyor. Şimdi hızlıca bir kurulumunu gerçekleştirelim. Kamerayı çalıştıracak olan şarj başlığının değerlerine baktığımda 5 volt 1 amper olarak gözüktü. Yani bu kamerayı biz bir powerbank ile de kullanabiliriz. Şimdi ilk kurulumunu bu şekilde fişe takmadan bir powerbank üzerinden gerçekleştirelim. Kameraya koyacağınız yerde herhangi bir şekilde bir elektrik bağlantısı yok. Bu sayede büyük bir powerbank'i bağlayarak da kamerayı çalıştırabilirsiniz. Kameranın alt tarafında şu bölümden kameraya güç verebiliyoruz ve bu şekilde bir yol yapılmış, oldukça ince düşünülmüş bir detay. Evet, gördüğünüz gibi kamera çalıştı ve şurada yeşil ışık yandı. Şimdi kullanım kılavuzundaki kare kodu telefonuma okutuyorum. Welcome to 360 Smart Camera. Awaiting wireless setup data. Evet, gördüğünüz gibi İngilizce olarak talimatlar da veriyor. Buradan indire basıyorum uygulamasını. Evet, uygulamasını yükledik. Aç düğmesine basalım. İzin ver diyelim. Buradan yeni bir 360 uygulaması üzerinde bir hesap oluşturmamız gerekiyor. Evet, basit birkaç adımdan sonra kurulumu tamamladık. Evet, buradan artı butonuna basalım ve kameramızı ekleyelim cihaz ekle kısmından. Evet, kameramız D916 olarak çıktı burada. Please check the camera for a blinking green light. Press and hold the setup button until you hear a beep. Bip sesi gelene kadar arkadaki reset düğmesine basılı tutuyoruz. Evet, buradan kullandığımız Wi-Fi'nin parolasını Awaiting wireless soruyor. setup data. Bu arada kamera 5 GHz'i desteklemiyor. Yani 2.4 GHz bir modem kullanmanız gerekiyor. Please turn up the volume on your phone or hold it closer to the camera. Sound wave received. Evet, buradan bir ses dalgası gönderdik ve kamera bu ses dalgasını algıladı. Evet, şu an ağa bağlanıyor. Evet, gördüğünüz gibi cihaz ağımıza bağlandı. Buradan kameraya bir isim veriyoruz. Evet, şimdi bir yazılım güncellemesi gelmiş cihaza. Bu yazılım güncellemesini yapıyoruz. Evet, görebildiğiniz gibi kurulumumuz tamamlandı. Ve burada mavi ışık yandı. Evet, şimdi ise kameranın menülerine yakından bakalım. Evet, kameranın uygulamasına biraz daha yakından bakacak olursak 360 kamera uygulamasına giriyoruz. Ve güvenli video kanalı oluşturuluyor diyor. Bu daha önceden tanıttığımız için şu an kamera evde. Evdeki sesleri duyabiliyorsunuz. Siz eğer karşı taraf ile görüşme yapmak istiyorsanız bu arama düğmesine basıyorsunuz. Bu kısmı bastığımız zaman direkt anlık olarak cep telefonumuza şu an görüntüde ne varsa onu bizim cep telefonumuza kaydediyor. Bu fotoğraf kısmından ise o anki ekrandan bir fotoğraf görüntüsü almamızı sağlıyor. Şu sol kısımdan güvenlik bölümünü görüyorsunuz. Burada şu an alarm bölümü kapalı olduğu için orada herhangi bir şey çıkmıyor. Oyun kolu kısmına geldiğimiz zaman böyle şekilde kamerayı sağa sola oynatabiliyoruz. Yine bu şekilde full ekran yaptığımız zaman da gördüğünüz gibi joystick burada çıkıyor ve kamerayı aşağı yukarı sağa sola şeklinde oynatabiliyoruz. Bu favori kısmında ise mesela diyelim bu açı sizin favori açınız. Buraya kaydediyorsunuz. Koridor diyor mesela. Ve ekstra herhangi bir işlem yapmadan kamera normal geziniyorken buraya bastığımız zaman direkt bu kısma geçiyor. Bu gözetim kısmından size gelen uyarıları görebiliyorsunuz. Operasyon kısmından ise görebildiğiniz gibi oldukça ayar seçeneği mevcut burada. Bu tekrara bastığımız zaman gün içerisindeki kameranın yapmış olduğu bütün kayıtları görebiliyoruz. Geçmişe dönük olarak. İnternet hızınıza göre bu bir miktar yavaş sürebilir. Şöyle gördüğünüz gibi saat 14. Saat 11. Gece 11. Sabah 6 bu. 5. Gece 3. Karanlıkta gece moduna giriyor tabii otomatikman. Bir önceki geceye geçelim. Akıllı takip sistemi de bulunduğu için kamerada bir obje girdiği zaman direkt objeyi takip ediyor kamera. Evet, gördüğünüz gibi burada ben bilgisayarın başında oturuyorum. Buradan bu kaydı 2x hızında da oynatabiliyoruz. Eğer bu kaydı kaydetmek istiyorsak da buradaki kaydet düğmesine bastığımız zaman şu an bu kayıt anlık olarak kaydediliyor ve bu sayede cep telefonumuza bu kaydı indirebiliyoruz. Şu an bu kayıt mesela kaydedildi. Evet, bunun yanında ise görüntü ayarlarını görüyorsunuz. SD, HD ve Ultra HD olarak 3 farklı görüntüde
kayıt alabiliyor. 1080p çözünürlüğünde ve saniyede 15 kareye kadar görüntü alabiliyorsunuz. Bu davet kısmına bastığımızda ise evimizde farklı kullanan kişilere de kamerayı izleme yetkisi verebiliyoruz. Bu izleme kısmına bastığımızda ise akıllı olarak kamera hareketleri takip ediyor. Uyku modunu aldığımızda ise kamera devre dışı bırakılıyor ve kafasını aşağı doğru indiriyor. Bu da güzel düşünülmüş bir detay. Bazı kameralarda kamera olduğu gibi duruyor. Yani bu kayıtta mı değil mi diye kendimiz bilemiyoruz. Evet, bu Screen Lock kısmına bastığımızda ise kamera sabit olarak duruyor. Bu kısımdaki akıllı devreyi açtığımızda ise kamera gördüğünüz gibi yavaş yavaş geziyor ve çevreyi tarıyor. Bir nevi devreye atıyor diyebiliriz. Çevreyi 365 derece olarak tarıyor kamera. 118 derecelik bir görüş açısı bulunuyor bu arada kameranın. Evet, kameranın ayarlar kısmına bastığımızda ise buradan kameranın adını değiştirebiliyoruz. Otomatik açılıp ve kapanma talimatı verebiliyoruz biz evde yokken. Açık akıllı kapalı özelliğinde ise telefonumuzla kamera aynı Wi-Fi ağında olduğu zaman kamera otomatikman kapanıyor. Yani sadece siz evde yokken kameranın çalışmasını sağlayabilirsiniz bu sayede. Fotoğraf ve kamera ayarlarında ise kameranın yerleştirilme açısını görüyorsunuz. Masaya mı yoksa tavana mı yerleştirdiniz? Buradaki gece görüş modlarını ise otomatiğe aldığınız zaman kamera gece ve gündüz arasındaki seçimi kendi yapıyor ve otomatikman karanlık olduğunda kızılötesi şeklinde çevreyi görüyor. İki yönlü ses kısmından ise iki yönlü karşılıklı telefonla görüşüyormuş gibi yapabilirsiniz veya telsiz gibi seçerek dokunarak konuşmada yapabilirsiniz. Buradan ise kameranın sesini kapatabiliyorsunuz. Buradan da kameranın sesinin uyarı seviyesini ayarlayabiliyorsunuz. Bu akıllı monitör kısmı ise oldukça önemli. Burada kameranın herhangi bir hareket algıladığında bize uyarı vermesini sağlıyor. Burada duyarlılık seviyesini kendimiz ayarlayabiliyoruz. Bu şekilde yüksek bir duyarlılığı ayarladığımız zaman en ufak bir harekette direkt bize uyarı veriyor kamera. Bunu ortaya alabiliriz veya düşük moda aldığımız zaman da İnsan gibi büyük nesnelerde ancak uyarı veriyor. Burada uyarıyı görüntülü mü yoksa videolu mu olarak da kendimiz seçebiliyoruz. Video dersek o andaki uyarıdan bir 5 saniye olarak bize bir görüntü gönderiyor. Sadece görüntüyü seçersek de bir fotoğraf olarak o anki hareketli sahneden bir görüntü görebiliyoruz. Buradan saat aralıklarında ayarlayabiliyoruz. Bir nevi bu kamerayı güvenlik kamerası olarak da kullanabilirsiniz bu akıllı monitör özelliği sayesinde. Düzenli devre modunda ise ara ara düzenli olarak kamera etrafında dönüyor. Bu mesaj ayarlarında ise size gelecek olan bu bildirimlerin nasıl gelmesini istiyorsanız onu o şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Bu mesaj ayarlarında ise gördüğünüz gibi sadece önemli mesajlar için bildiriyor. Yani bir çocuk ağlaması olduğu zaman da kamera bunu size bildirebiliyor. Bu alt bölümler ise yüksek sesli bildirimler diyor. Burayı açtığınız zaman bir bebek ağlaması gibi bir ağlama duyduğunda kamera size otomatikman bildirim veriyor. Aslında bütün yüksek sesli durumlarda bildirim veriyor. Ancak bu kamerayı bir bebek odasına yerleştirdiğiniz düşünüldüğünde bebeğin sesinden daha yüksek bir ses çıktığında zaten anormal bir durum vardır. O anda direkt müdahale edebilirsiniz bu özellik sayesinde. Aile albümü kısmında ise aile üyelerinin gülümsemelerini yakalar ve onları tanır diyor. Gün içerisindeki sahnelerden size bir mini bir video veriyor. Bu bulut kaydı kısmına geldiğimizde ise görebildiğiniz gibi bu kameranın görüntülerini bulutta yani internette de depolamasına izin verebilirsiniz. Ancak bunun için bir paket satın almanız gerekiyor. Aylık ve yıllık olarak görebildiğiniz gibi fiyatları da bu şekilde 16 yuan diyor. Eğer bu görüntülerinizin bulutta saklanmasını istiyorsanız da bu şekilde bir bulut hesabı almanız gerekiyor. Onun haricinde çektiği bütün görüntüleri kamera SD kartta depoluyor ve bu görüntüler giderek dolmaya başladığı zaman en eski kayıttan başlayarak yeni kayda doğru silerek o şekilde devam ediyor. Yani SD kartın üzerine takacağınız kapasiteye göre veya aldığınız görüntünün görüntü kalitesine göre bir hafta ile 15 gün arasında bir görüntü kaydı elde edebiliyorsunuz. Buradan hafıza kartını biçimlendirebiliyorsunuz. Buradan ise bir güncelleme geldiğinde kameraya bu güncellemeyi yapabiliyorsunuz. Bu gelişmiş ayarlara bastığımızda ise kamera üzerindeki mavi ışığın devamlı yanmasını engelliyorsunuz. Bu sayede bebeğinizin rahatsız olmasını veya hırsızlara karşı da kameranın uzaktan fark edilmesini de engelleyebilirsiniz. Evet, kameranın uygulaması görebildiğiniz gibi oldukça detaylı bir şekilde hazırlanmış. Evet, sonuç olarak bir IP kameradan ne bekliyorsanız bu kameradan onları alabiliyorsunuz. Hatta daha da fazlasını alabileceğinizi söyleyebilirim. Kamera hakkındaki sorularınızı yorumlar kısmına sorabilirsiniz. Video işinize yaradıysa beğenmeyi ve yeni videolarımı kaçırmamak için kanalıma abone olup zil butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.